Arkadaşlar, şimdi kısa bir fön nasıl kullanılır, fönü nasıl çekmeliyiz, onun videosunu çekeceğim. Önceden çekmeliydim bu videoyu, çekmedim. O yüzden kusura bakmayın. Bir arkadaşım istedi nasıl çekebiliriz diye. Kısaca anlatayım. Bir de bilgisayarım bozuldu arkadaşlar. Videolardaki bütün bilgilerim silindi. Bu videoya ya da Jensen Jackson videosunu çekeceğim. Şimdi bundan sonraki İlk önce fönü nasıl kullanmayı öğreteyim size. Sonra Jensen Jackson saç stilini atacağım bu videoların hemen arkasından sonra. Yani bu videoyu çekeceğim, durduracağım. Sonra Jensen Jackson saçını çekeceğim. Bu video fönü nasıl kullanmalıyız, nasıl yapmalıyız. Banyodan daha yeni çıktım. Sabah saat 7'ye doğru, 7'ye geliyor. E, Şu an saçlarımı fön çekeceğim. Şu an ıslak, banyodan daha yeni çıktım. Üstümü falan giyindim. Fönü nasıl kullanmalıyız arkadaşlar? İlk önce fönü ben pek fazla kullanmıyorum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Belki videolarımda izlemişsinizdir. Fönü pek fazla kullanmıyorum. Sadece geriye doğru taramak usulü tarış yapıyorum. Yani şu aslında. Geriye doğru kabartıyorum. O kadar. Ben daha çok işimi maşayla hallediyorum. Maşayı daha çok kullanıyorum. O yüzden maşayı önereceğim size. Maşası olmayanlar için de birkaç tane öğretmeye çalışacağım. Umarım öğretmeye çalışırım. Arkadaşlar ilk önce fönü her zaman çapraz tutacağız ki mesela üst taraftan şu kadar bir saç uzunluğumuz varsa şu kısımdan tutacağız ki dibe inmeyeceğiz, kafamızı yakarız. Bu da çok kötü bir şey olur. Yani istersen kafana pudra dök ama yine o yanıklar falan fayda etmez. Çok felaket acıtır. Şimdi gelelim arkadaşlar saçımızı yapmaya. İlk önce saçımızı nasıl kurutacağız, nasıl fön çekeceğiz onu bir öğreteyim size. Kısa 5 dakikalık bir video olsun bu. Ondan sonra gelelim Jensen Jackson saç stilini yapmaya. Şimdi durdurayım. Size birkaç tane daha bilgi vereyim. Arkadaşlar fönü bu şekil tutmayın. Bu şekil tutun. Kafanızı yakmayın. Önemli olan kısım bu. Hani fönü kullanıyorum ama kafamı yakmayayım. Önemli olan kısım budur aslında fönü kullanmakta. Fönü aslında bir kullanmak için marifet falan da gerekmiyor. El becerisiniz olacak biraz. El becerisi bunların hepsi. Hemen yapalım, göstereyim kısaca. Umarım daha iyi anlatmaya çalışırım. Daha nasıl teknikler verilir bilmiyorum ama fazla. Yani kendim yapıyorum ama örnek bakalım hadi hayırlısı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Saçlarımızı geriye doğru taradık ama arka taraflarımız ıslak. Oraları da iyice kurutacağım ama ilk önce söyleyeyim. Yapmak istediğiniz saç stilini ilk önce ona göre ayarlayacaksınız. Mesela şu an Jensen Jackson saç stilini yapacağım az sonra. Bu videoyu da atacağım. Sonra Jensen Jackson videosunu atacağım. Kanalımı daha çok iyi yapmaya çalışıyorum, büyüteceğim. Bu arada arkadaşlar bilgisayarım bozulduğu için yapmak istediğiniz birkaç tane video atmıştınız bana. O bilgileri falan ben bir Word'de bekletiyordum yani yazıyordum oraya, kaydediyordum. Ama şu an bütün kayıtlarım silindi bilgisayarım bozulduğu için lütfen bu videonun altına yani bu videonun altına istediğiniz saç stilini atarsanız tekrardan sevinirim. Çok kusura bakmayın cidden. Şimdi gelelim saçlarınızı ben Jensen Jackson'ınki gibi yapacağım. Jensen Jackson şu tarafta. Ben şu tarafa şey yapacağım. O zaman şu tarafları iyice kapatmam gerekiyor. Fönü iyice kullanmaya başlayayım.
Fön hakkında bu kadar bilgi vereceğim arkadaşlar size. Bu Jensen Jackles'ı kademe aşamasıydı. Yani saçımı doğru geriye taradım. Ben hep geriye tarıyorum arkadaşlar. Saçımı her banyodan sonra çıkışta da tarıyorum. Bu o şeye kalmış. Bir de pudrayı nasıl kullanabilirsiniz, nasıl kullanılacak onu anlatacağım. Bu videoda Jensen Jackles'ın ardından yüklenecek. Ya bu videolar Jensen Jackles'ı çekeceğim, atacağım. Sonra bu videoyu atacağım. Bu videoyla sonra pudrayı atacağım. Yani daha hızlı işler yapacağız. Daha başarılı olacağız herhalde bu konularda. Pek şu an emin değilim. Yakında beni anlarsınız. Zaten görürsünüz. Bu video Jensen Jackles'ın videonun sonunda bir fotoğraf olacak. Oradan link vereceğim. İstediğiniz her videoyu oradan tıklayıp izleyebileceksiniz. Bu sizin için kolay olacak. Şu an pudra fön ile her şeyi anlattım arkadaşlar. Fönü çapraz tutmayın. Şu şekil tutacaksınız. Bunun önlü ağızları falan varmış. Ben fönü fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Fönü niçin kullanıyorum? Spreyim olur. Spreyimi hani sıkmak için, hani bir şekil verip şekil aldırmak için. Zaten bunları da öğreteceğim yakında size nasıl kullanılmalı. Bunları önceden öğretmeliydim. Yanlışlık yaptım bence ben size. Burada biraz salaklık yaptığımı düşünüyorum. Neyse gelelim arkadaşlar. Bu kadar kısa bir fön şeyi. Şu an Jensen Jackles'ın saç stilini yapacağım. Yani şu tarafa doğru Jensen Jackles'a boyuyorum. Gelelim Jensen Jackles'ın videosuna. Sen şuradan bir çık. Sen de şuradan biraz çık. Evet. Sen de şuradan. Sen de şuradan. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle kullanırken alt kısmına şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yakarız. Bu da çok kötü bir şey olur. Yani istersen kafana pudra dök ama yine o yanıklar falan fayda etmez. Çok felaket acıtır. Şimdi gelelim arkadaşlar saçımızı yapmaya. İlk önce saçımızı nasıl kurutacağız, nasıl fön çekeceğiz onu bir öğreteyim size. Kısa 5 dakikalık bir video olsun bu. Ondan sonra gelelim Jensen Jackles'ın saç stilini yapmaya. Şimdi durdurayım. Size birkaç tane daha bilgi vereyim. Arkadaşlar fönü bu şekil tutmayın. Bu şekil tutun. Kafanızı yakmayın. Önemli olan kısım bu. Hani fönü kullanıyorum ama kafamı yakmayayım. Önemli olan kısım budur aslında fönü kullanmakta. Fönü aslında bir kullanmak için marifet falan da gerekmiyor. El becerisiniz olacak biraz. El becerisi bunların hepsi. Hemen yapalım. Arkadaşlar şimdi kısa bir fön nasıl kullanılır? Fönü nasıl çekmeliyiz? Onun videosunu çekeceğim. Önceden çekmeliydim bu videoyu. Çekmedim. O yüzden kusura bakmayın. Bir arkadaşım istedi nasıl çekebiliriz diye. Kısaca anlatayım. Bir de bilgisayarım bozuldu arkadaşlar. Videolardaki bütün bilgilerim silindi. Bu videoya ya da Jensen Jackles'ın videosunu çekeceğim. Şimdi bundan sonraki
İlk önce fönü nasıl kullanmayı öğreteyim size. Sonra Jensen Jackless'in saç stilini atacağım bu videodan hemen arkasından sonra. Yani bu videoyu çekeceğim, durduracağım. Sonra Jensen Jackless'in saçını çekeceğim. Bu video fönü nasıl kullanmalıyız, nasıl şey yapmalıyız. Banyodan daha yeni çıktım. Sabah saat 7'ye doğru, 7'ye geliyor. E, Şu an saçlarımı fön çekeceğim. Şu an ıslak, banyodan daha yeni çıktım. Üstümü falan giyindim. Fönü nasıl kullanmalıyız arkadaşlar? İlk önce fönü ben pek fazla kullanmıyorum. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Belki videolarımda izlemişsinizdir. Fönü pek fazla kullanmıyorum. Sadece geriye doğru taramak usulü tarış yapıyorum. Yani şu aslında. Geriye doğru kabartıyorum. O kadar. Ben daha çok işimi maşayla hallediyorum. Maşayı daha çok kullanıyorum. O yüzden maşayı önereceğim size. Maşası olmayanlar için de birkaç tane öğretmeye çalışacağım. Umarım öğretmeye çalışırım. Arkadaşlar ilk önce fönü her zaman çapraz tutacağız ki mesela üst taraftan şu kadar bir saç uzunluğumuz varsa şu kısımdan tutacağız ki dibe inmeyeceğiz, kapatacağım. Yani daha hızlı işler yapacağız. Daha başarılı olacağız herhalde bu konularda. Pek şu an emin değilim. Yakında beni anlarsınız. Zaten görürsünüz. Bu video Jensen Jackless'in videonun sonunda bir fotoğraf olacak. Oradan link vereceğim. İstediğiniz her videoyu oradan tıklayıp izleyebileceksiniz. Bu sizin için kolay olacak. Şu an pudra fön ile her şeyi anlattım arkadaşlar. Fönü çapraz tutmayın. Şu şekil tutacaksınız. Bunun önlü ağızları falan varmış. Ben fönü fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Fönü ne için kullanıyorum? Spreyim olur. Spreyimi hani sıkmak için hani bir şekil verip şekil aldırmak için. Zaten bunları da öğreteceğim yakında size nasıl kullanılmalı. Bunları önceden öğretmeliydim. Yanlışlık yaptım bence ben size. Burada biraz salaklık yaptığımı düşünüyorum. Neyse gelelim arkadaşlar. Bu kadar kısa bir fön şeyi. Şu an Jensen Jackless'in saç stilini yapacağım. Yani şu tarafa doğru Jensen Jackless'a boyuyorum. Gelelim Jensen Jackless'in videosuna. Sen şuradan bir çık. Sen de şuradan biraz çık. Evet. Sen de şuradan. Sen de şuradan. Şöyle. Şimdi arkadaşlar fönü kullanırken alt kısmına şu şekilde istediğiniz saç stilini atarsanız tekrardan sevinirim. Çok kusura bakmayın cidden. Şimdi gelelim saçlarınızı ben Jensen Jackless'inki gibi yapacağım. Jensen Jackless'in şu tarafta. Ben şu tarafa şey yapacağım. O zaman şu tarafları iyice kapatmam gerekiyor. Fönü iyice kullanmaya başlayayım. Fön hakkında bu kadar bilgi vereceğim arkadaşlar size. Bu Jensen Jackless'ı kademe aşamasıydı. Yani saçımı daha doğru geriye taradım. Ben hep geriye tarıyorum arkadaşlar. Saçımı her banyodan sonra çıkışta da tarıyorum. Bu o şeye kalmış. Bir de pudrayı nasıl kullanabilirsiniz, nasıl kullanılacak onu anlatacağım. Bu videoda Jensen Jackless'ın ardından yüklenecek. Ya bu videolar Jensen Jackless'ı çekeceğim, atacağım. Sonra bu videoyu atacağım. Bu videoyla sonra pudrayı atayım kısaca. Umarım daha iyi anlatmaya çalışırım. Daha nasıl teknikler verilir bilmiyorum ama fazla. Yani kendim yapıyorum ama örnek bakalım hadi hayırlısı. Şimdi gelelim arkadaşlar. Saçlarımızı geriye doğru taradık ama arka taraflarımız ıslak. Oraları da iyice kurutacağım ama ilk önce söyleyeyim. Yapmak istediğiniz saç stilini ilk önce ona göre ayarlayacaksınız. Mesela şu an Jensen Jackless'in saç stilini yapacağım az sonra.
Bu videoyu da atacağım. Sonra Jensen Jackson videosunu atacağım. Kanalımı daha çok iyi yapmaya çalışıyorum, büyüteceğim. Bu arada arkadaşlar bilgisayarım bozulduğu için yapmak istediğiniz birkaç tane video atmıştınız bana. O bilgileri falan ben bir Word'de bekletiyordum, yani yazıyordum oraya, kaydediyordum. Ama şu an bütün kayıtlarım silindi bilgisayarım bozulduğu için. Lütfen bu videonun altına, yani bu videonun altına